Motonom TV'den herkese merhaba. Motosiklet incelemesi ve karşılaştırması yaptığım kanalımda bugün de yeni bir karşılaştırma videosu ile sizlerle beraberim. Bugünkü videomda yer vereceğim konuklarım özellikle giriş seviyesinde bir scooter arayan ve karar veremeyen izleyicilerim için 125 cc sınıfında olan Voge SR1 ve SYM JTX 125. Gerek motosiklet kullanmaya yeni başlayan, gerekse de şehir içindeki ihtiyaçlarını scooter ile karşılamak isteyen ve kısa mesafeli seyahatlerde de alternatif olarak bir araca sahip olmak isteyenler için rehber niteliğinde bir içerik oluşturmak istedim. Bundan önceki videolarımda 150 cc, 250 cc, 400 cc, 500 cc ve 700 cc kategorilerinde motosiklet ve scooter karşılaştırmalarına yer vermiştim. Bu videoların yer aldığı oynatma listesini yukarıdaki kartlara bırakıyorum, sizler de inceleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere B sınıfı ehliyet ile 125 cc motosiklet ve scooter kullanımına imkan sağlayacak yasanın yürürlüğe girmesini bekleyen birçok kişi bulunuyor. Henüz yasalaşmamış olan tasarının ilerleyen günlerde ne şekilde karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak gerek bu yasanın çıkması durumunda, gerekse geçerli bir ehliyete sahip olup 125 cc scooter kullanmak isteyenler için bu iki modelin karşılaştırmasını yaparak bir bilgi kaynağı oluşturmaya çalışalım. Videoya geçmeden önce kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi için sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Henüz kanala abone olmamış izleyicilerimin ise kanala abone olarak bana destek vermelerini rica ederim. Bir kişinin kanala abone olması beni bir sonraki videolar konusunda daha da heyecanlandırıyor. Bu nedenle desteğinizi beklediğimi söyleyerek videomuza yavaştan başlayalım. İlk değerlendirme kriterimiz scooterlarımızın motor verileri. Her iki modelimiz de 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, üstten tek egzantrikli, tek silindirli bir motor bloğuna sahipken Voge SR1'de 125 cc, SYM JTX modelinde ise 124.99 cc hacminde bir motor bloğu bulunuyor. Bu veriler ışığında her iki scooter'ın da aynı özelliklere sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Bir sonraki değerlendirme kriterimize geçebiliriz. İkinci değerlendirme kriterimiz scooter'larımızın güç verileri. Voge SR1'in sahip olduğu motor bloğu 8000 devirde 12 beygir güç, 6500 devirde 11 Nm tork üretiyor. SYM JTX ise 8000 devirde 12,5 beygir güç üretirken 6500 devirde 11,5 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Bu veriler ışığında değerlendirdiğimizde her iki scooter'ın da neredeyse birbiriyle aynı değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Bu motor gücü verilerine sahip olan scooter'ların ürettiği maksimum hızların da birbirinden çok farklı olmasını beklememek gerekiyor. Her iki modelin de maksimum hızları yaklaşık 100 ile 115 km bandında değişiyor desek yanlış olmaz. Bir diğer değerlendirme kriterimiz scooter'larımızın ölçüleri. Voge SR1'in sele yüksekliği 775 mm, SYM JTX'in sele yüksekliği ise 795 mm olarak verilmiş. Her iki modelin ağırlık verilerine baktığımızda ise Voge SR1'in ıslak ağırlığı 150 kilogram civarındayken SYM JTX'in ıslak ağırlığı ise 145 kilogram civarında. Aralarında bulunan 5 kilogramlık fark kullanıcılar için çok da hissedilebilecek bir ağırlık olmayacak. Gerek kullanım sırasında gerekse park sırasında orta sehpaya alırken bu farkı çok fazla hissettirmeyeceğini düşünüyorum. Bu kriterler bakımından da birbirine benzer özelliklerde her iki modelin karşımızda olduğunu söylemek mümkün olacak. Şimdi bir sonraki değerlendirme kriterimize geçebiliriz. Dördüncü değerlendirme kriterimiz scooter'larımızın yakıt verileri. Voge SR1 modelinde 8 litrelik yakıt deposu bulunurken SYM JTX modelinde 7,5 litrelik bir yakıt deposuna yer verilmiş. 125 cc scooter için yeterli sayılabilecek bir yakıt deposuna sahip olduklarını söyleyebileceğimiz her iki modelimizde de ortalama yakıt tüketimlerine baktığımızda her iki modelinde 100 kilometrede 2,3 ile 2,5 litre arasında yakıt tüketimine sahip olduğunu söyleyebilirim. Her iki scooter'ımızın da yakıt verilerini karşılaştırdığımızda ise nispeten rakibine göre bir miktar daha büyük bir depoya sahip olan Voge SR1'in bir depo yakıtla 20-25 kilometre daha fazla yol yapabileceğini göz önüne alabiliriz. Ancak şehir içi kullanımlarda yakıt istasyonlarının oldukça fazla olması nedeniyle bu fark kullanıcılar tarafından çok fazla hissedilmeyecek. Tabii bu yakıt tüketimlerinin kullanıcıdan kullanıcıya, hava şartlarına göre, yol durumlarına göre değişiklik gösterebileceği notunu da eklemeden geçmemek gerekiyor. Şimdi bir sonraki değerlendirme kriterimize devam edelim. Beşinci değerlendirme kriterimiz, scooter'larımızın fren ve lastik verilerine ilişkin veriler. Voge SR1 modelindeki frenleri incelediğimizde, önde ve arkada tek diskin bulunduğunu ve fren kabiliyetini üst seviyeye çıkarmak için ABS fren sistemine yer verildiğini görüyoruz. SYM JTX modeline baktığımızda ise yine önde ve arkada tek diskin bulunduğunu ve ABS fren sistemine ek olarak kombine fren sistemine de yer verilmiş olduğunu görmekteyiz. Ayrıca her iki modelde de bulunan traction control sistemi sayesinde ani gaz tepkimelerinde kullanıcılara güvenli bir sürüş vaat edilmek istenmiş.
Bu özellikler bakımından değerlendirdiğimizde SM JetX'te ABS fren sisteminin yanı sıra eklenen kombine fren sistemiyle frenleme kabiliyeti üst seviyeye çıkarılmış olsa da Vogue SR1'in frenlerine olumsuz bir yorum yapmak mümkün değil. Skuterlarımızda bulunan lastik verilerine baktığımızda ise Vogue SR1 modelinde önde 110-70 ebatlarında 14 inç, arkada ise 130-70 ebatlarında 13 inç lastik kullanılmış. SM JetX'te ise önde 100-90 ebatlarında 14 inç lastik kullanılırken arkada 110-80 ebatlarında yine 14 inç lastiklere yer verilmiş. SM genellikle modellerinde CST marka lastiklere yer verirken bu modelinde de aynı şekilde CST marka lastik kullandığını görüyoruz. Vogue ise bu modelinde Helios marka naylon hamurlu bir lastik kullanmayı tercih etmiş. Ancak bu markanın bir üst segment scooter'ı olan SR4 Max 350'de Pirelli Angel Scooter marka lastiklerin kullanıldığını bu model ile ilgili yayınladığım videoda da değinmiştim. O videoyu da kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Buraya kadar yapmış olduğum incelemelerde scooterlarımızın teknik özelliklerinden bahsederek bir karşılaştırma yapmaya çalıştım. Şimdi ise bu modellerin donanım özelliklerinden bahsederek videomuza devam edelim. Ben donanım özelliklerini sizlere aktarmaya hazırlanırken videoyu buraya kadar takip eden sizler de kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Donanım özellikleri arasında ilk olarak scooterlarımızın aydınlatmalarını inceleyerek başlayalım. Her iki modelimizde de önde, arkada, gündüz farlarında ve sinyallerinde LED farlar kullanılmış. Bu farlar hem yeterli aydınlatmayı sağlarken hem de fark edilebilmeyi ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Aynı zamanda scooterların tasarımlarına da olumlu bir etki yapan bu aydınlatmalar sayesinde premium bir görünümde sağlanmak istenmiş. Donanım özelliklerimizden bir diğeri ise scooterlarımızda bulunan gösterge panelleri. Her iki model üreticisi bu modellerinde gösterge paneli olarak LCD bir ekran kullanmayı tercih etmiş. Kullanım sırasında ihtiyaç duyulabilecek verileri barındıran bu gösterge panelleri scooterların tasarımlarına da uygun olarak ayarlanmış. Bu kriter bakımından da iki model arasında çok bariz bir farklılığın olmadığını söyleyerek bu maddemizi geçebiliriz. Son olarak her iki scooter'da bulunan öne çıkan özelliklere de değindikten sonra değerlendirmemizi yaparak videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Öncelikle her iki modelde farklı olarak yer verilen özelliklere değinmek gerekirse, Vogue SR1'in rakibinden farklı olarak öne çıkan en önemli özelliği, abisi Vogue SR4 Max'ta bulunan kameraya bu modelde de yer verilmiş olması. Ayrıca Vogue SR1'de bulunan SL6 bagaj kapasitesi, SM JetX'e göre bir miktar daha geniş olarak kullanılmış. Bu da scooter denince akla gelen depolama alanı bakımından bu modelin rakibine oranla bir adım öne çıkmasını sağlamış demek yanlış olmayacak. Bir de Vogue SR1'de bulunan entegre olarak gelen arka çanta demiri sayesinde ilave bir aksesuara gerek kalmadan arka çanta kullanımına imkan verilmiş durumda. SM JetX'te ise kullanıcılar bir arka çanta kullanmak istemeleri durumunda ilave olarak bir çanta demirine ihtiyaç duyacaklardır. Ayrıca SM JetX'te yakıt deposu sele altına konumlandırıldığından yakıt alımı sırasında selenin açılması gerekirken Vogue SR1 modelinde yakıt deposu ön tarafta konumlandırılarak kullanım konforu sağlanmak istenmiş. Bir de son olarak Vogue SR1 modelinde Start Stop özelliğine yer verilirken SM ise JetX modelinde bu özelliği tercih etmemiş. Bu farklı özellikler dışında her iki modelde ortak bulunan diğer özelliklere de değinecek olursam anahtarsız çalıştırma, dörtlü flaşör, orta sehpa, ön konsolda kapalı saklama alanları, kapalı saklama alanına konumlandırılmış USB çıkışı ve aydınlatma özelliklerinde de bahsettiğim gibi full LED aydınlatmalar bu modellerin ortak özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili dostlar, her iki modelimizle alakalı olarak teknik ve donanım özelliklerini özetleyerek sizlere anlatmaya çalıştım. Bu iki model arasında tercih yapmanın bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Sizlerin bu konudaki düşüncelerini ise merak ettiğim için yorumlarınızı bekliyor olacağım. Teknik özellikler bakımından scooterlarımızın benzer özelliklere sahip olduğunu, ancak donanım özellikleri bakımından birbirlerine göre farklı özelliklerin bulunduğunu sizlere videoda anlatmaya çalıştım. Bir de bu iki markanın servis ve yetkili bayileri bakımından bir değerlendirmede bulunmak gerekirse, SYM'nin Türkiye çapında yaygın diyebileceğimiz bir servis ağının olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Vogue'nin ise servislerini her geçen gün arttırmaya çalıştığını, ancak şu an bulunan servislerinin daha çok büyük şehirlerde konumlandırıldığını ve daha küçük yerleşim yerlerindeki servis ağının ise yaygınlaşmaya devam ettiğini söylemek mümkün. Bir de her iki scooter'ın Aralık 2023 tarihi itibariyle fiyatlarına baktığımızda ise Vogue SR1'in fiyatı 121.000 TL iken
SYM JetX'in fiyatının 136.500 TL olduğunu söylemeden geçmeyelim. Tercih ederken seçimlerinizde yol gösterebileceğini düşünerek de fiyat bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Değerli dostlar, bugün sizler için Vogue SR1 ve SYM JetX 125 modellerini inceleyerek dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. Bir yanlışım olduysa affola. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle hepinize iyi sürüşler dilerim.